Ben Tanrı Zeus'un oğlu Kratos. Savaşın içinde doğmuş, savaşın içinde büyümüş, savaşın içinde ölecek savaş tanrısı. Kratos savaşmaktan yorulmuş. Tanrılara karşı hem ümidini hem de inancını kaybetmiş biri olan Yunanistan'ın yüksek dağlarından birinin tepesinden aşağıya kendisini atmasıyla uzun yıllar sürecek olan macerası başlamış olur. Daha ne olduğunu anlamadan olaydan 3 hafta öncesine gideriz. 50 kişilik bir gruba önderlik ederken çok kısa zamanlar binlerce kişilik savaşçının olduğu bir orduya komutanlık eden Kratos, karşılaştığı barbar grubuna karşı verdiği savaşı kaybeder. Bu savaş tüm ordusunun yok olmasına sebep olunca intikamını alması için Ares'ten yardım ister. Ares'e barbarları yok etmesi karşılığında tüm hayatını kendisine adayacağını söyler. Kratos'un içindeki gücü hisseden Ares bu anlaşmayı kabul eder ve barbarları bir hamlede yok eder. Ares'in hizmetine gelen Kratos ordusuyla beraber Yunanistan'ı fethetmek için savaştan savaşa katılır. Bu savaşlar sırasında Athena'ya tapan bir köye denk gelirler. Ares Kratos'u büyük bir öfke içine sokar. Bunun sonucunda gözü dönen Kratos önüne çıkan herkesi katleder. En son köyün tapınağına giren Kratos buraya sığınan herkesi de acımasızca öldürür. Ares'in vermiş olduğu öfkenin etkisi geçip kendine gelen Kratos hayatının şokunu yaşar. Çünkü öldürdüğü insanların arasında kendi karısının ve çocuğunun olduğunu fark eder. Ares tüm bunları Kratos'un gücünü test etmek için yapmıştı. Yüce Kain ise tüm bu yaşananlardan sonra uyarılarını dinlemediği için Kratos'u eşinin ve çocuğunun külleriyle lanetler. Böylece Sparta'nın hayaleti doğmuş olur. Artık Kratos tüm Yunanistan'ın korktuğu biri olmuştur. Kaybedecek hiçbir şey kalmayan Kratos ise Ares ile yapmış olduğu anlaşmayı bozarak Olimpos'un diğer tanrılarına hizmet etmeye başlar. Gel zaman git zaman derken Kratos Ege Denizi'nde gemisindeyken Ares'in saldırısına uğrar. Hydra ile savaştıktan sonra Athena ile Kratos bir anlaşma yapar. Bu anlaşmaya göre Kratos Athena için savaşacak, karşılığında ise geçmiş suçlarından ve bitmek bilmeyen kabuslarından kurtulacaktı. Tanrı olan Ares'i yenebilmek için Pandora'nın kutusuna ihtiyacı olduğunu Athena'dan öğrenince Pandora'nın peşine düşer. Çünkü bir ölümlüye bir tanrıyı öldürme gücünü verebilecek tek şey bu kutuydu. Zaten çok güçlü olan Kratos'un sahip olacağı güçten korkan Olimpos tanrıları büyük bir tapınak inşa ederek kutuyu oraya saklarlar. Tüm engellemelere rağmen Kratos, çılgın mimar Patos Verdes tarafından inşa edilen tapınağa girer ve Pandora'nın kutusunu alır. Bunu gören Ares, Kratos'u durdurmak için Atina'dan tapınağa bir sütun atarak Kratos'un tapınağın duvarına asarak ölüme terk eder. Ares, Pandora'nın kutusunu geri aldıktan sonra Kratos'u yeraltı dünyasına gönderir. Gizemli bir mezarcının yardımıyla da yeraltı dünyasından kaçmayı başaran Kratos, Atina'ya geri döner. Pandora'nın kutusunu tekrar geri alır. Artık Ares'le yüzleşmeye, intikamını almaya hazırdır. Bu yüzleşme sırasında Ares baktı ki Kratos bileğinin hakkıyla yenemeyecek, ailesinin ölümünü yeniden yaşatarak Kratos'u delirtmek için halüsinasyonlar görmesini sağlar. Onca acıyı çeken Kratos'u iki hayal ile yenemeyeceğini anlayan Ares, madem öyle Al mektuplarını, ver mektuplarımı. der ve Kratos'a vermiş olduğu Kaos'un bıçaklarını ister. Bıçakların kadar konuş diyen Kratos, bedenine işlenmiş olan Kaos bıçaklarını Ares'e verip kılıç şeklindeki köprüyü eline aldığı gibi "Ya hak!" diyerek Ares'i tanrılar cehennemine gönderir. Tanrıların tebriklerini aldıktan sonra Kratos, Athena'dan bitmek bilmeyen kabuslarını kaldırmasını ister. Athena ise günahların için onu affettiklerini ama yaşadığı vicdan azabı ve kabuslarını dindirmeye hiçbir tanrının gücünü yetmeyeceğini söylediğinde dünya Kratos'un başına yıkılır. Tüm bu yaşananlara daha fazla dayanamayıp Ege Denizi'nin soğuk sularına kendini bırakır. Tanrıların takdirini kazanan Kratos bu şekilde ölmesine izin verilmeyecek ve denizin dibinden Athena'nın sayesinde alınarak "Senin yerin denizlerin dibi değil" diyerek Ares'ten boş kalan tahtı Kratos'a teslim ederler. Aradan koca 13 yıl geçmiş. Kratos geçmişte yaşamış olduğu acıların etkisiyle durdurulamaz bir güç haline gelmiştir. Ares'i aratırcasına Yunan şehir devletlerine karşı acımasız bir mücadele içindedir. Sparta ordusuyla beraber Yunanistan'ı fethetmek için savaştan savaşa koşar. Athena bu durumun kötü sonuçlar doğuracağını, böyle giderse Olimpos tanrılarının gazabına uğrayacağını söylese de Kratos'un gözü savaştan başka bir şey görmemektedir.
Kratos Rodos şehrini yok etmek için savaşırken bir kartal fark eder. Kartal Kratos'un güçlerini alır ve Rodos heykeline verir. Kratos'un güçlerini alan Rodos heykeli cana gelir ve hem Kratos'u hem de ordusunu darmadağın eder. Tam her şey bitti derken tanrıların tanrısı olan Zeus gelir. Tanrılar ve titanlar arasında geçen savaşta kullanılan kılıcı Kratos'a verir. Kılıcı kullanabilmek için Kratos'un tüm tanrısal güçlerini kılıca aktarması gerekiyordu. Battı balık yan gider diyen Kratos tüm gücünü kılıca aktardıktan sonra Bismillah diyerek Rodos heykeline girişmeye başlar. Hayvan gibi heykeli devirdikten sonra savaşı kazandığını düşünen Kratos'un üstüne Rodos heykelinin kopan eli düşer. Ölümcül derecede yaralanan ve yaşayabilmesi için kılıca verdiği güçleri geri alması gerektiğini anlayan Kratos, kılıca doğru giderken Zeus karşısına dikilir. Ya bana itaat edersin ya da ölürsün der. Öldürmezsen adam değilsin amına kodum diyen Kratos devasa kılıcı göğsüne yer. Aldığı ölümcül darbeyle tekrardan yeraltı dünyasına sonsuz bir işkenceye sürüklenen Kratos, Titanların annesi Gaia tarafından kurtarılır. Gaia alır Kratos'u karşısına ve başlar Zeus'un tüm hikayesini anlatmaya. Zeus'un babası Kronos'un çocuklarından birinin kendisine karşı ayaklanacağı kehanetini öğrenince bunu önlemek için tüm çocuklarını nasıl yediğini ve Zeus'un annesi Rhea'nın çocuğunu nasıl kurtardığını tüm detaylarıyla anlatır. Tanrılar ve Titanlar arasındaki büyük savaş ortaya çıktığında Zeus kısa süre sonra büyük savaşı sona erdirmek için büyük bir güce sahip olan Olimpos kılıcını yaratır ve Titanları Tartarus'un derinliklerine sürer. Tanrılardan intikam almak için Kratos'tan yardım isteyen Gaia, bunun karşılığında yeraltı dünyasından kaçmasına, geçmişini değiştirerek ihaneti önlemesine ve Zeus'u öldürmek için kaderin kız kardeşlerini bulmasına yardım edeceğini söyler. Düşmanımın düşmanı dostumdur ilkesiyle kız kardeşleri bulmak için Kratos'a sihirli at olan Pegasus'u verir. Bu yolculuk sırasında yine başına bir dünya iş gelse de bunların üstesinden gelmeyi başarır. En sonunda Kratos yerin altındaki Titan Atlas'a iner ve onunla iletişim kurmaya çalışır. İlk başta Atlas ne halin varsa gör der ve Kratos'a yardım etmeyeceğini söyler. Kratos alttan girer üstten çıkar Atlas'ı ikna eder. Kratos'a Atlas Quick adlı yeni bir güç vererek onu yeryüzüne gönderir. Geri gelen Kratos Kraken'i öldürür ve Phoenix'i yeniden uyandırır. Zeus'tan intikam alma arzusuyla Kader Tapınağı'na doğru yoluna devam eder. Taht adasına ulaşan Kratos intikamını almak için devam edecekken kız kardeşler Kratos'un geçmesine engel olurlar. Sizden korkan sizin gibi olsun. Koca Olimpos'u karşıma almışım. Siz de kim oluyorsunuz der, üçünü de patates eder. Kader'in tezgahına geçer ve Rodos'taki Zeus ile yaptığı savaşa geri döner. Savaş sırasında Zeus'a tamam ben teslim oluyorum diyerek blöf yapan Kratos, Athena'dan aldığı bıçaklarla Zeus'u ellerinden mıhlar. Tam Olimpos'un kılıcını Zeus'un böğrüne saplayacakken tak diye arkadan Athena gelir. Hayırdır birader demeye kalmadan Athena Zeus'u korumaya çalışır. Bunu gören deli fişek Kratos yapacağınız işe sokarım diyerek son bir hamleyle Zeus'a kılıcı saplayacakken araya Athena girer ve Zeus kurtulur. Giderken de lafını söylemeyi unutmaz. Kazanamayacağım bir savaşı başlattın evlat. Ne olduğunu anlamaya çalışan Kratos, ölmekte olan Athena'nın son sözleriyle hepten sarsılır. Çünkü Zeus'un onun babası olduğunu öğrenmiş olur. Bundan sonra kralını tanımam, karşıma kim gelirse gelsin yıkar geçerim der ve intikam yemin eder. Soluğu da Gaia'nın yanında alır. Titanları toplayarak Kratos birlik olup başta Zeus olmak üzere tüm tanrıları öldürmek için Olimpos dağına tırmanırlar. Yukarıdan olup biteni izleyen Zeus, oğlu Kratos'un tehdidiyle ilgilir. Zeus, oğlun geri döndü. Olimpos'a yıkımı getirdi. Dün sıçtığım bok beni mi tehdit ediyor diyen Zeus bir yandan da Allah'ını seven savunmaya gelsin diyerek Herkül, Hades, Poseidon ve Hermes gibi tanrıları da yanına alır ve Olimpos'a doğru gelen Kratos'u ve yaverlerine beklemeye koyulur. Hades titanlara saldırırken Kratos da Poseidon'u tokatlamaya başlar. Poseidon'un ölümüyle denizler yükselir ve insanlığı yok etme aşamasına gelir. Tek tek tanrıları paketleyen Kratos, Zeus'a ulaşmak için savaşmaya devam eder. Zeus da yeter ulan deyip Pikachu gibi yıldırım şoku göndererek büyük bir patlamaya sebep olur. Patlamanın sonucunda Gaia bir kolunu kaybeder. Kratos da Olimpos'tan aşağı düşerken Gaia'nın sırtına tutunmaya çalışır. Bir el atla yukarıya çıkam diyen Kratos bir darbede Gaia'dan alır. Asıl amaçları Olimpos'a ulaşmak olan Titanların
emellerine ulaşınca Kratos'a sırt çevirirler. Ben bunu unutmam kahpe Gaia diyen Kratos, su yolu yaptığı yeraltı dünyasının sahibi olan Hades'in mekanına gelir. Buradan çıkıp intikamını almanın yolunu arayan Kratos'un karşısına yeni formuyla Athena çıkar. Bu sefer ona yardım edeceğini, intikam almak için Olimpos'un ateşini söndürmek için neler yapması gerektiğini söyler. Athena'nın kahpeliklerine alışkın olsak da hele buradan bir çıkalım gerisi kolay der ve yardımı kabul eder. Hephaistus'la karşılaşan Kratos hem Zeus hem de Olimpos hakkında yeni bilgiler edinir. Artık yeraltı dünyasından çıkmasının önünde tek engel yeraltı dünyasının tanrısı Hades'tir. Hades'i de alaşağı ettikten sonra hem Zeus'tan hem de Titanlardan intikamını almak için önüne çıkan ne kadar tanrı müsveddesi varsa hepsini tek tek parçalarına ayırır koyar kenara. Artık Pandora'nın kutusunu açmak için Pandora'nın yanına gider. Kratos Pandora'nın kutuyu açmasının onun sonunu getireceğini bildiği için olmaz olsun kutusu der. Tam bu sırada Zeus yine gelir ve Kratos'la savaşmaya başlar. Bu sırada Pandora da kutuya doğru gider. Son anda onu tutmaya çalışsa da eğer Olimpos'u yıkmak istiyorsak bunu yapmalıyız der ve son görevini yerine getirir. Pandora'nın kutusu açılır ama ne yazık ki kutu boştur. Arsız Zeus ise hadi gel senle bir daha dövüşelim deyince yeter ulan deyip baba oğul arasındaki kavga tekrardan başlar. Tam bu sırada yırtık dondan çıkar gibi gelen Gaia ile işler hepten karışır. Kratos ile Zeus arasındaki savaş Titanların anası Gaia'nın içinde devam eder. Fazlasıyla uzayan bu mücadelede Kratos'un kılıcı Zeus'un böğrüne saplanmasıyla son bulur. Bu darbe Gaia'nın da kalbine denk gelmesiyle aynı anda hem Gaia hem de Zeus ölmüş olur. Çorak bir toprağın üzerinde uyanan Kratos tüm duygularından yoksun bir şekilde Zeus'a saplanmış kılıcın tadını çıkartır. Tam bu sırada Zeus'un ruhu Kratos'a saldırmaya başlar. Kratos'un içini korkuyla dolduran Zeus onu zihinsel bir yolculuğa çıkarır. Tıpkı Ares'in yaptığı gibi. Onun zihnini ele geçirmeye, vicdanıyla baş başa bırakmaya çalışır. Sparta'nın çocuğu yer mi bu numarayı bir daha? Kendine gelen Kratos, Zeus'un ruhunu önce eski bedenine sokar, sonra tekrardan onu öldürür. Böylece Olimpos'un tanrısını bir kez daha devirmiş olur. Athena bu şanlı zaferinden dolayı Kratos'u tebrik eder ve Pandora'nın kutusundaki gücü kendisine geri vermesini ister. Kratos kutunun boş olduğunu söylese de buna inanmayan Athena olayı anlar. Kratos Ares'i öldürmek için kutuyu ilk açtığında zaten kutunun içindeki güce sahip olmuştur. Buraya kadar da sahip olduğu o güçlerle gelebilmişti. O gücün adı da umuttur. Şartlar ne olursa olsun, insan da olsan, tanrı da olsan, eğer bir umuda sahip değilsen var olmanın da bir anlamı yoktur. Bunun bilincinde olan Athena o zaman onu ver deyince Kratos Bir yürü git bacım, belanı benden bulma. der ve reddeder. Verirsin vermezsin derken yeter ulan deyip Olimpos'un kılıcını kendi böğrüne saplar ve içindeki tüm umudu da ben başaramadım belki siz doları düşürürsünüz umuduyla insanlara verir. Senin vereceğin sosyal mesaja sokayım. Bu mu lan sana verdiğim emeklerin karşılığı diyen Athena'ya benim Allah'tan başka kimseye borcum yok diyerek tekrardan can verir. Olimpos tanrılarından alınan intikamın üzerinden uzun yıllar geçmiştir. Zeus ile yaptığı mücadeleden zaferle ayrılan Kratos, Norveç'e yerleşip emekliliğin tadını çıkarmaya başlar. Kratos'un ikinci eşi Luffy'den olan Atreus ile organik tarım yapmaya başlar. Jötna'nın son kurucusu olan Atreus'un annesi Luffy ölünce vasiyeti üzere küllerinin 9 diyarın en yüksek zirvesine götürmek için yola çıkarlar. Defin işlemleri yapılır. Ailecek yas tutulur. Uzun bir yolculuk olmasından dolayı istemese de oğlu Atreus'la beraber 9 diyara doğru yola koyulurlar. Bu yolculuk sırasında asıl sorun Odin ve onun göndermiş olduğu düşmanlar değildir. Kratos gibi biri için bunlar artık olağan şeyler. Hayatı savaşlarda geçmiş biri için bunlar küçük ayrıntılardan ibaret. Onun için asıl sorun oğlu Atreus'tur. Çünkü hayatı boyunca savaştan başka bir şey görmeyen Kratos, oğluyla iletişim kurmada başarılı değildir. Bir de bunun üzerine oğlunun çelimsiz ve yeteneksiz pısırık olması işleri daha da zorlaştırır. Seni bana müjdeleyen ebeni atlayayım diyerek Norveç'in en yüksek dağına tırmanmak için yola koyulurlar. Dakika 1 gol 1. Odin'in oğlu Baldur karşılarına çıkar. Kratos'u tehdit
ve tahrik etmeye başlar. Kratos ise ben tövbe ettim, git belanı başkalarından bul dese de sonuç değişmez. Bir iki derken yeter ulan deyip tövbesini bozar. Baldur'u hacamat ettikten sonra yoluna devam eden Kratos, ormanın cadısı ve Baldur'un da anası olan Freya ile karşılaşır. Baldur'un annesi olduğunu öğrenen Kratos, senin yetiştirdiğin evladın ağzına Olimposlular sıçsın diyerek dağa ulaşmak için yoluna devam eder. Dağa ulaşmak için deniz yoluyla gidilmesi gereken bir yere gelirler. Bu sırada buldukları yere girmek için üzerlerindeki silahları denize atmasıyla beraber dünya yılanı ortaya çıkar. Yılanın ortaya çıkmasıyla beraber suyun seviyesi düşer ve dağa giden yol ortaya çıkar. Bir engel bitiyor, başka bir engel çıkıyor. Dağın zirvesine ulaşmak için karşılaştıkları siyah dumanı aşmaları gerekiyor. Ne yapacaklarını düşünürken birden Freya ortaya çıkar ve buradan geçmenin tek yolu Alfheim'in saf ışığı ile mümkün olacağını söylüyor. Freya'nın yardımıyla Alfheim'e ulaşan Kratos, ışığı elde edebilmek için ışığın içine girer. Bu sırada zaman kavramı değişir. Atreus'un ışığın içinden Kratos'u çekip kurtarmasıyla kendisine gelen Kratos, içeride geçirdiği zaman ile dışarıda geçirdiği zamanın farklı olduğunu anlayınca hızlıca siyah dumanı açmak için yola koyulur. Sonunda dağın zirvesine ulaşan Kratos, Baldur ve arkadaşlarının da orada olduğunu görünce onların gitmesini bekler. Onlar gittikten sonra dağın zirvesindeki Mimir ile karşılaşır. Mimir, efsaneye göre yeryüzündeki en bilgili kişidir. Kratos oraya niçin geldiklerini söyler ama hiç beklemediği bir cevap alır. Çünkü 9 diyarın en yüksek dağının burasının olmadığını, aradıkları yer Devler Diyarı Jotunheim olduğunu söyler. Nasıl olur? Ne ederiz şimdi derken Mimir, Odin tarafından buraya esir tutulduğunu, eğer kendisini kurtarırsa onlara yardım edeceğini söyler. Bir sen eksiktin der gibi baktıktan sonra el mahkum diyerek Mimir'in kafasını kestikten sonra Freya'nın yanına gider, ufak bir büyüyle Mimir'i yaşatmayı başarırlar. Artık yollarına devam edebilirler. Devlerin diyarına gidebilmek için dağdaki gizli geçidi kullanmaları lazım. Ama bu geçit devler tarafından mühürlenmiş durumda. Mimir yine devreye girer ve dünya yılanını çağırır. Çünkü bu mührü bir tek o çözebilirdi. Dünya yılanı bu mührün çözülebilmesi için büyülü keskiye ve kara rüne ihtiyaç olduğunu söyler. Ona da tamam diyen Kratos yola koyulur. Bu sefer de karşılarına torun oğlu Magni ve Modi çıkar. Gerekli ders itinayla verildikten sonra ihtiyaçları olan eşyaları alırlar ama bu mücadelede oğlunun çok hasta olduğunu fark eder. Onu kurtarması için Freya'nın yanına gider. Orman cadısı bu hastalığın sebebini bizzat kendisi olduğunu söyler. Atreus tanrı olan Kratos ile dev olan Luffy'nin çocuğu olduğundan kendisi de bir tanrıdır. Ama Kratos bu gerçeği ondan her zaman sakladı. Atreus'un bedeniyle zihninin bu çelişkili duruma vermiş olduğu tepki onu ölüme sürüklemiştir. Freya da Ölüler Diyarı Helheim'a gidip lanetliler köprüsünü koruyan bekçinin kalbini getirebilirse oğlunu kurtarabileceğini söyler. Oğlum için nereye olsa giderim, kimin kalbini sökmem gerekirse sökerim, getiririm der. Freya ise sakin ol aslanım, iyisin hoşsun ama biraz boşsun. O elindeki baltayla Helheim'da hiçbir bok yiyemezsin. Oranın ayazına işlemez deyince bir sıkıntı yok, onu da hallederiz deyip eski emanetleri almak için evine gider ve Kaos'un bıçaklarını saklamış olduğu yerden alır. Bu sırada Athena karşısına geçer ve bilmiş bilmiş konuşur. İşine bak bacım, seninle uğraşamam der ve yoluna devam eder. Helheim'a gider ve nakil için gerekli organı itinayla alır ve yoluna devam eder. Freya gerekli operasyonu yapar. Atreus iyileşir. Kendine gelen Atreus'a tüm gerçekleri anlatır. Kendisinin tanrı olduğunu öğrenen Atreus'un götü başı ayrı oynamaya başlar. Bırak şimdi şımarmayı, daha kara rünü alacağız der ve kaldıkları yerden devam ederler. Kara rünü aldıktan sonra devlerin diyarı yani Midgard'ın en yüksek dağına ulaşmak için geçidi açarlar. Tam geçitten geçecekken her 2 saatte bir öldürdüğümüz Baldur tekrardan karşımıza çıkar. Kratos tam Baldur'u baldo pirinci gibi hacamat edecekken yerden bitme Atreus "Bırak baba ben hallederim" diyor. Kratos "Yapma oğlum, etme oğlum, dikkat et bak sikerler oğlum" dese de yerden bitme sonradan görme çırak tanrı Atreus oku çektiği gibi Kratos'u duvara yapıştırır. Halbuki o oku Baldur'a saplasa iş bitecek. Ama velet işte. Baldur da ekmeğine yağ sürüldüğü için Atreus'u paketlediği gibi kaçmaya başlar. Helheim'a kadar kovalamaca devam eder. Ölüler Diyarı konuklarına her zaman yaptığı gibi hayaller görmelerini sağlayarak kafalarını karıştırmaya çalışır. Burada olup biteni anlamaya çalışırken Odin'in gizli odasını keşfederler. Odin'in zamanlar arası yolculuk yapabildiğini öğrenen Kratos, Jotunheim'a dönebilmek için yolculuk kristallerine ihtiyaç duyar. Eksik olan parçayı bulabilmek için de Mimir'in kayıp gözünü bulmak için
dünya yılanının yanına gider. Çünkü kayıp olan göz Odin tarafından Thor'un heykeline saklanmıştı. Heykelde dünya yılanı tarafından yenildiği için gözü bulmak için Yunus peygamber misali yılanın midesine girmek zorunda kalırlar. Her şey tamam derken karşımıza yine kim çıkıyor? Evet, ızdırabına daldırdığımız Baldur. Uzatmayalım efendim. Son bir kavga yapılır. Baldur Kratos'a sağlam bir yumruk atacakken Atreus araya girer. Büyük bir darbe alsa da kullanmış olduğu okun ucundaki öksü otu Baldur'un eline batar. Böylece annesi Freya'nın Baldur'a yapmış olduğu acı duymasını engelleyen büyü bozulur. Kratos tam Baldur'u öldüreceği zaman Freya yapma Kratos, etme Kratos der. Kratos da Allah'ından belanı bul der ve Baldur'u bırakır. O şerefsiz de gider annesinin boğazına yapışır. Bunu gören Kratos ise bir daha sana merhamet edeni Olimpos dağına oturtsunlar der ve son kez Baldur'un boynunu kırarak ölmesini sağlar. Evet, bizim Kratos'un ağzı biraz bozukmuş gerçekten. Freya da sanki çok hırlı bir oğlu varmış gibi ızdırabın olacağım deyip Kratos'u tehdit eder. Kratos da Yeşilçam filmlerindeki adamlar gibi kabadayılığını gösterir ve oğluyla beraber oradan uzaklaşarak Jötunheim'a gider. Girdikleri mağarada geçmişin ve geleceğin sırlarını görürler. Laufey'nin bir dev olduğunu, Atreus'un başına gelebileceklerle alakalı bilgileri duvara işlenmiş resimlerden görürler. Tüm olup biteni bir kenara bırakıp eşinin son vasiyetini yerine getirmek için tüm diyarın en yüksek yerinden küllerini dökerler. Bu sırada Atreus'un gerçek adının da Loki olduğunu öğreniriz. Tüm bu yaşananlardan dolayı yorulan baba oğul evlerine gidip derin bir uykuya dalıp dinlenmeye koyulurlar. Ama büyük bir gürültüyle uyanan baba oğul kapıya çıktıklarında büyük bir sürprizle karşılaşırlar. Odin'in diğer oğlu Thor karşılarında tüm tehditkar halleriyle duruyordu. Hikayemiz şimdilik burada bitse de Kratos'un tanrılarla olan savaşı asla bitmeyecek. Kratos Baldur'un ölümüyle Ragnarok'un kendi elleriyle hazırlandığını fark etse de bu saatten sonra yapılacak bir şey yoktur. Tanrıların kaderi yine tanrıların ellerindeydi. Kendi yolunda yürüyen bir adam yalnız yürür. Ama yürüdüğü bu yol intikama yoldur ve asla huzur getirmeyecektir.